Yeteneğiniz var ama istediğin işi bulamıyor musun? Tatmin etmeyen ücretlerden ve fazla mesaiden yoruldun mu? O zaman ben de size Ali Ustam'ı tanıtayım. İstediğin saatlerde çalış, istediğin kadar kazan. Kendi işinin patronu ol. Hemen aloustam.com.tr'ye gir ve usta olarak başvur butonundan başvurunu yap. Kendi işini yönetmeye başla. Alo ustam, aradın mı? Hemen gelir anında. Evet, sevgili Haberci izleyicileri, yeni bir canlı yayınında hepinize sevgi, saygı. Hemen ilgili platformlarda, birçok platformlarda yayına girmesini bekliyoruz. Şu anda yayında mıyız arkadaşlar? Benim ekranıma, çünkü monitörüme gelmedi, yayın gelmedi. Ondan soruyorum. Evet, şöyle arkadaşlarla yayın linkimizi bir paylaşalım. Evet, şimdi yayınlar böyle bazen gecikmeli gelebiliyor size arkadaşlar. İnternetle alakalı bir durum. Gerek bizim kullandığımız internet, gerek sizin kullandığınız internet. Bunlar hepsi önemli unsurlardır. Hepsi önem isteyen konulardır. Sevgili takipçilerimiz, izleyicilerimiz, yayınımıza başlamadan önce yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, yorum yaparak destek olmanızı istiyorum ve hemen böyle programımıza start verelim sevgili takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Şimdi öncelikle bir iki tane nottan başlayacağım. Her zamanki gibi tarzımız, stilimiz olan birkaç nottan başlayacağım. Notlar vardır. Yani konu olarak değerlendirmediğim, kısa not olarak değerlendirdiğim konular oluyor bazen. Evet, bunlardan bir tanesi de buradan Rize Milli Eğitim Müdürümüze çağrıda bulunacağız. Bu deneme sınavlarıyla ilgili para toplama konusu, inanın ki her gün yüzlerce mesaj geliyor. İnsanlar bu konuda çok aşırı şikayetçi. Yani yağmur gibi mesajların gelmiş olduğu nadir konulardan, 3-5 konudan bir tanesi bu milli eğitimin bünyesindeki okullarda deneme sınavlarından alınan paralar. Lütfen Sayın Milli Eğitim Müdürü'nün bu konuya tekrar duyarlı olması için çağrıda bulunuyorum. Bu konuya duyarlı olması için. Evet, deneme sınavlarından bazı okullarda 400 TL, bazı okullarda 500 TL, bazı okullarda 600 TL gibi rakamlar alınıyor. Durumu olan olmayan aileler var. İşte bazı insanlar da, hani okul aile birliğinde olan insanlar da bunu şöyle savunuyor. Diyor ki işte okul aile birliğine toplanıyor bu paralar, okulların ihtiyacı karşılanıyor diye yorumluyor. Ama diğer taraftan da bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız da sürekli çağrıda bulunuyor. Diyor ki biz kimseden bir kuruş almıyoruz. Eğitim tamamen ücretsizdir diyor. Bu durumdan rahatsız olanlar var. Durum olmayıp da rahatsız olanlar var. Olup da yine rahatsız olanlar var. Sonra yine çok şikayetlerin gelmiş olduğu bir konu daha var. Buradan Sağlık İl Müdürlüğü'ne çağrıda bulunalım. Kantinlerde fahiş fiyatlardan şikayet eden birçok insan var. Yani burada insanlara katılıyorum. Adamın hastası var, hastaneye gitmiş, misafirleri falan gelmiş. Yani kardeşim 30 liraya, 40 liraya, 25 liraya çay içmek durumunda mı? Değil. Yani buna mahkum edilmemeli. Gerçekten bu konunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gidiyoruz, biz çeşitli illere gidiyoruz. Oradaki hastanelerdeki fiyatları görüyoruz. Arada uçurum gibi farklar var. Yani tost bir başka hastanede 80 lirayken bizim buradaki hastanede 180 lira. 1'e 2. Neredeyse %100'e varan fiyat farkları var. Şimdi bir konuyu daha paylaşacağım sizinle. Sonra yavaştan böyle konularımıza doğru giriş yapacağız. Bu arada izleyicilerimiz de toparlanıyor. Programın sonunda sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bunu da şimdiden paylaşayım sizinle. Evet, bu arada arkadaşlar unutmayalım. Sevgili yönetmenim, sanırım sitede ana sayfada yayın devri girmedi. Göremiyorum çünkü orayı göremedim. Evet, programın sonunda sorularınıza mutlaka cevaplarını vermeye çalışacağım. Arkadaşlar Instagram'dan yayındaysak tamam, oradaki soruları gözden kaçırmayalım. Mutlaka bana ulaştırın. Şimdi
şöyle bir şey söylemek istiyorum. Belki birçok insan anlamayacak ama muhatapları çok iyi anlayacaktır bunu. Şimdi bazı illegal işlerin bilgisi olur ama belgesi olmaz arkadaşlar. Yani bazı konular, bazen bazı konular oluyor ki bilgisi var. Bunu herkes bilir ama belgesi zordur. İşte bu gibi durumlar oluyor. Şimdi bazı devletin kademelerine, belli yerlere çöreklenmiş insanlar çeşitli yöntemlerle algı yapıyorlar. Özellikle şahsınla ilgili yapılan bir algı ki bunu bilindiğini, bunu bildiğini bütün kamuoyunun ve ilgilileri de bilmesi lazım. Yani arka planda adama bir dedikoduyu, ona bir dedikoduyu alıp işte diyelim ki bir kurum müdürüne, bir kurum amirine işte böyle WhatsApp üzerinden veya çeşitli yöntemlerle servis eden. Şimdi o insanlar biliyor ki biz bir şeyi bilmiyoruz. Biz hepsini biliyoruz. Hani buna bir örnek, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hani bir ara biliyorsunuz Sedat Peker çok önemli konularda bilgiler, belgeler açıklarken ATV'de yayınlanan bir dizide işte Peker diye bir sahne koyulmuştu. Hatta kendisi de zaten videolarına bunu işlemişti. Hani işte diyor ya işte Peker diye bir arkadaş var falan ama boş konuşur diyor. Ama sonra süreç gösterdi ki Sedat Peker ne dediyse Türkiye'de bunların hepsi çıktı. Yani bunu şundan örnek verdim. Anlatmak istediğim durumu anlamanız açısından izleyicilerimin bize gönül veren, yaptığımız haberlere destek veren, doğruluğuna inanan insanların bunu bilmesi benim için kıymetlidir. Yoksa diğer insanların işte kurum müdürlerinin, amirlerinin bilip bilmemesi benim için çok önemli değil. Ama gönül veren, bize inanan insanların bunu bilmesi çok önemlidir. Keza isimleri de yine zikretmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Bizi işte sokakta gördüğünde böyle işte havadan kapan, sevgili yönetmenim altyazıdaki şeyler tamam. Bizi böyle havadan kapan, kardeşim falan diyen bir insan bir başka insana, bir kişiye, tabii bunlar sokak isimleri değil. Sokakta olan isimler değil bunlar. Arkamızdan WhatsApp'tan yazıyor. Diyor ki işte şuna dikkat et falan diye. Uyarıda bulunuyor ona. O arkadaş da diyor ki ya diyor sen merak etme diyor. Şenol en azından bizim arkadaşlarımız gibi kripto FETÖ'cülerle gizli odalarda görüşmüyor diyor. Yani ama oysa bunu oraya telkinde bulunmaya çalışan bu yetkin ve etkin isim, o isim sokakta bizi gördüğünde kardeşim diye sarıp kucaklayan bir isim. Şimdi bir konu anlatacağım size arkadaşlar. Bir olay anlatacağım size. Şimdi bu olayın resmi belgesi elimde yok. Resmi belgesi. Ama resmi kaynaklardan bu olayı teyit ettim. Doğruluğunu teyit ettim. Yani bu olayın doğruluğunu teyit ettim. Çok ilgilisi, çok şey olursa işte şu kurumda gidip kontrol edin diyebilirim. Ama ben şimdi diğer konularda, her söylediğim konularda elimde mutlaka bir bilgisi, belgesi vardır. Ama bu konunun benim arşivimde, bu konuda bir arşivimde bilgisi, belgesi yoktur. Şimdi Rize'nin bir ilçesinde bir tane kadın, Rize'nin bir ilçesinde bir kadın eşi cezaevine düşüyor. Uyuşturucudan cezaevine düşüyor. Bu kadın da işte evlere temizliğe giderek iki tane çocuğunu bakmaya çalışıyor. Ve bu süreçte bir tane jandarmada görev yapan bir isimle tanışıyor. Onunla bir aralarında bir ilişki yaşıyor. Sonra ikinci kişi devreye giriyor. O ikinci kişiyle bir ilişki yaşanıyor. Bu ilişki sarmalında kadın hamile kalıyor. Ve çocuğu devlet korumaya alıyor. Bu çocuğu devlet koruma alıyor. Kadını da korumaya alıyor. Kadının diğer çocuklarını da korumaya alıyor devlet. Buraya kadar olan kısımların belgeseli yok ama bilgilerini hani o hukuka yansımış şeyler de var ama her şeye ulaşamıyorsun. Fakat yani gayrimeşru çocuk ve kadının korumaya aldığını ve diğer iki çocuğun da devletin korumaya aldığını bunları resmi kaynaklardan teyit ettim. Teyit etmiş olduğum bir durum. Şimdi bunu paylaşma sebebim şu. Sonra kadın bir süre sonra çocuklarını bırakıp gidiyor. Yani şehirden gidiyor, kendini kaybettiriyor, izini kaybettiriyor ve belli bir noktaya kadar tabii ki bildim. En son yanlış değilsem işte yine Karadeniz bölgesi, Giresun tarafında falan bu kadın görülüyor ama diğer iki çocuğunu da bırakmış
gitmiş ama eşi neden cezaevinde? Uyuşturucudan cezaevinde ve bu kadın da sokağa düşüyor. Yarın bu sokakta uyuşturucuya düşmüş. Belli yapılarda, belli noktalarda kullanılan insanlardan bir tanesi olmak zorundadır. Böyle böyle aileler dağılıyor, böyle böyle yuvalar dağılıyor. Şimdi bu iddialar doğru ise neden o diğer iki isim bu gibi bilgiler hiç kamuoyuyla paylaşılmıyor? Böyle bir konu varsa işte diğer isimlere ne oldu? Yani o astsubaylar işte veya o jandarmada görevli artık görevi neyse, konum neyse tam orayı teyit edemedim. Teyit edemedim orayı ama o isimler hala hayatlarına devam ediyor. Hala işte belli imkanlardan, devletin imkanlarından istifade etmeye devam ediyor. Ama diğer tarafta bir ailenin yok olması yaşanıyorsa bu gerçekten ciddi bir adaletsizliktir. Bu iş nasıl olacak, nereye varacak çok merak ediyorum. Bu konunun takipçisiyim arkadaşlar. Şu anda kadın iki çocuğunu da devlet korumasındaki iki çocuğunu da bırakarak imza atıp çıkıp gidiyor. Çocuklarının hiçbirinin arkasına bakmıyor. Ve böyle bir sürü dağılmış aileler var bu Rize'de. Ama oysa diğer taraftan biz aile yılı ilan ediyoruz. Aileyi koruyacağız diyoruz. Aile yılı ilan ediyoruz. Ama diğer taraftan çatır çatır aileler dağılıyor. Bakalım ki ne olacak. Şimdi bu rezalet sarmalına şöyle bir örnekle de bir konuyla da devam etmek istiyorum. Arkadaşlar bir tane video vardı. Onu bir izleyelim. Anne ne yapıyorsun burada? Anne video çekiyorum ya. Anne görmüyor musun? Herkes sana bakıyor. Ya kim bakıyor? Çocuk o ya. Boş ver. Ya görmüyor musun? Ben ona hesap soracağım. Hayır sen nereye gidiyorsun? Ya sen Ya saçmalama ya. hayırdır lan? Tamam gel anneciğim gel. Tamam gel. Şimdi bir video izledik gördünüz. Bir anne TikTok için video çekerken çocuk rahatsız oluyor. Yani annenin küçük çocuğu. Yani anne daha olgun olması gerekirken, daha böyle şey olması gerekirken ama anne hiç oralıklı olmuyor ve annenin çocuğu anne bakıyorlar diye rahatsız oluyor. Maalesef bu TikTok ve bu video rezaletlerini mutlaka sizler de sokakta görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki sağınızda geçerken böyle abuk subuk hareketten biri yapan birisi var. Ne yapıyor? TikTok'a video çekiyor. Böyle şeyler var ve gerçekten böyle bu durumu anlatmak biraz zor ama görebiliyorsunuz. Annenin çocuğu daha küçük çocuk anne ne yapıyorsun sana bakıyorlar diye şey yapıyor. Yaşadığı diyalog gerçekten çok dikkatimi çekti. Ben bunu sizlere paylaşmak istedim. Çünkü bu internet, bu sosyal medya çok rezil ve çok berbat bir noktaya doğru gidiyor. Bu hayatlar bizim, bu insanlar bizim, bu sokaktakiler bizim. Biz bu videolar başka yerden alıyoruz ama benzerleri Rize'de de vardır. Ama Rize küçük yer olduğundan dolayı biz Rize'deki o benzer videoları kullanamıyoruz. Yoksa Instagram'da işte bazı çeşitli sosyal medya, TikTok'ta sosyal medya hesaplarına yayınlanan videolar buradan Rizeli ailelere yayınlasam hakikaten insanlar ya bunlar Rize'de gerçekten yaşanıyor mu diyeceğine eminim. Ama durum gerçekten çok tehlikeli bir boyuta doğru gidiyor. Çok sıkıntılı bir noktaya doğru gidiyor. Lütfen bu konuda hem bireyler ve herkes bu konuda hassas olsun. Şimdi bir video var. Hani fragmanda dedik ki işte ekmeğe muhtaç mı bir şey yazmıştık orada tam hatırlayamıyorum arkadaşlar. Bir video vardı sıra izleyelim buradayız. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar videoyu? Evet, vallaha Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Yani şimdi ben bu videoyu izleyince
İşte şunu düşündüm. Yani burada iki tane seçenek var. Ya arkadaşlar milletle dalga geçiyor ya da CHP'ye geçme bir hazırlığı içerisinde, bir ön hazırlığı içerisinde bir sosyalizm moduna bürünme ya da milletle dalga geçme şeyi var. Yani yiğit muhtaç olmuş kuru soğana bilmem ağlasam mı ağlamasam mı meşhur bir eserdir. Birçok duygulara, yoksulun duygularına tercüman olmuş bir eserdir. Ama Salaha Belediye Başkanı Sayın Hasan Kara'yla Muradiye Belediye Başkanı Sayın Musa Süreyya Balcı böyle bir video paylaşıyorlar. Bizim Salaha Belediye Başkanı da muhtaç olmuş ya kuru soğana, o da kuru ekmeği kapmış, böyle tam ekmeği kapmış götürüyor. Vallahi millet çeyrek ekmek bulamazken başkan tam ekmeği götürüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir de müzik de böyle ilginç yani. Müzik de ilginç. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani AK Partili deyip geçmeyin. Onların da kuru soğana muhtaç olan belediye başkanları varmış. Kendi paylaşımlarından görüyoruz. Fotoğrafı kendiniz görüyorsunuz yani. Onların da artık iktidar partisinin de belediye başkanlarının kuru soğana muhtaç olanları varmış, görüyorsunuz işte. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz hafta biz gündeme getirdik bu zabıta konusundaki bazı sorunları gündeme getirdik. Ama insanların bu konudaki şikayetleri bitmiyor. O bir resimler vardı arkadaşlar. Verebilir miyiz onları bir görebilir miyiz? İzleyicilerimiz de görsün. Görüyorsunuz şu anda bir tane vatandaşımız, çok teşekkür ediyorum kendisi. Hiç üşenmemiş. Sokaktayken bizim için kaldırımları işgal eden, bu değil. Öncekinde resimler vardı. Resimler vardı evet. İşte burada kaldırımların resimlerini çekmiş, bizimle paylaşmış arkadaşlar. Ama madem ki yönetmenimiz verdi, biz konuyu işlemeden o videoyu bir izleyelim de sonra yorumlara devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, burası bir ilçe değil, burası bir belde değil, burası işte yoğunluğun yaşandığı bir köy, mahalle değil. Burası Rize merkezde işlek ve popüler olan yerlerden bir tanesi. Yani Rize merkezin arka sokakları değil, ara sokakları değil yani. Tophane falan değil. Ana cadde üzerinden bir izleyicimizin bize atmış olduğu görüntüler, videolar, resimler görüyorsunuz ki kaldırımlar araba dolu, çöp dolu, şu dolu, bu dolu. Ya arkadaş burası Rize. Yani aşağı yukarı 40 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakan yetiştiren şehir Rize. Böylesine başıboşluk olmaması gerekiyor. Böylesine sahipsizlik olmaması gerekiyor. Bir video daha vardı, onu da bir izleyelim arkadaşlar hemen arkasından. Video kısa mıydı arkadaşlar? Tamam sorun yok. Kaldırımlar yok ama konu anlaşılmıştır. Kaldırımları görüyorsunuz. Arabalar kaldırımlara park etmiş. Diğer tarafta bir marketçi çöplerini yolun ortasına atmış. Kaldırımın kenarına atmış. Bir başıbozukluk var burada. İnsanlar, özellikle kadınlar çocuklarını arabayla götürürken götüremiyor, geçiremiyor ve buradan hazır aklımıza gelmişken şunu da söyleyeyim. Lütfen şoför arkadaşlar, bizi izleyen insanlar, diğer arkadaşlarımızı da uyaralım. Lütfen özellikle kaldırımdan o sakat ve çocukların geçebileceği kısımlara araba çekmeyelim. Gerçekten bak, ikinci sıraya çekelim, her şeyi yapalım, cezayla göze alalım ama o çocuk kaldırımdan geçeceği noktalara çok dikkat edelim. Çünkü çok sokakta yürürken bir sağınıza dikkat edin, göreceksiniz. Aileler, özellikle çocuklu anneler bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor, sorunlar yaşıyor. Ama buradan bu görüntüleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kaldırımlar bu bir parçası yani. Birçok yerde ben size böyle görüntü bulurum yani. Şu şehri gezelim. Şehrin %30, %40'ın fotoğrafı bu gördüğünüz gibi. Kaldırımlar araba dolu. Oraya çekmiş, buraya çekmiş. Yani adeta böyle bir Texas gibi, sahipsiz gibi, şehir gibi bir görüntü var. Şimdi arkadaşlar farklı bir konu işleyeceğimi düşünüyorum. Şimdi belediyemizi yeri geldiğinde eleştir isimlerden bir tanesiyim, hatasını dediğimde. Ama biz doğrularını da dile getirmişizdir, paylaşmışızdır. Bizi takip eden tarafsız izleyicilerimiz bunu çok iyi biliyordur arkadaşlar. Şimdi bir videomuz vardı. Onu bir izleyelim de onun üzerinde yorum yapayım. Daha rahat olur. Bir izleyelim. Ulan gelsene. Getir.
Oğlum buraya yatılı mı? Cam yok, bir şey yok. Döneceğiz soğuktan. Kahve bir şey tabii. Almam seni bir daha kahve. Alma kahve. İyi bak göreceğiz. Bak bir daha. Kahve. Hakkı kopunca oldu. Eve hakkı yok. Bak şimdi ha buraya kaldırıyor polis. Bir bak ne edecek seni. Bunlar bile edecek. Raporu. Raporlarını yemişti. Hadi İsmail. Şimdi videoyu gördünüz arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz yaşlı amca kimsesi olmayan bir vatandaş. Bir gariban bir vatandaş. Aslında zamanında böyle durumu da iyi olan bir vatandaş. Ama hayat hikayesi, herkesin bir hayat hikayesi var. Herkesin hayatında mutlaka tatlılar, acılar vardır. Ki bu abimiz de işte yaşlılık döneminde artık biraz da kafayı sıyırmış mı diyelim veya hayata mı küsmüş diyelim. Tabii onunla konuşmadık ya onunla bilemiyorum ruh halini. Ama bir konteynerde kalıyor, inat ediyor. İşte o konteynerden bunu almaya çalışıyorlar vatandaşlar. Diyor ki ya bu dışarıda kar yağıyor, cam yok, bir şey yok burada. Donacaksın sabaha kadar. Gel diyor, buna ev bile verdiler. Bütün masraflarını belediyenin bir kısmı var. Geleceğim şimdi oraya. Yardımlaşma konusunda oluşturulmuş olan bir tabaka var, bir birim var, bir kitle var. 5-6 kişiden oluşan bir ekip var. O ekibe biz evini verelim, kirasını da biz verelim demiyor ama adam bu kulübeden gelmiyor. Gelmem kardeşim diyor, ölürsem ölürüm burada, gelmem inat ediyor. Ve hemen belediyenin o ilgili birimindeki o yetkilileri, o arkadaşlar gecenin bir yarısında, inanın ki benim param dahi olsa yapamayacağım bir şey. O saatte sanmıyorum. Hemen o gecenin bir yarısında o şartlarda resmini görüyorsunuz. Belediyenin ilgili birimi gidiyor, bir tane konteyner alıyor ve o yaşlı adamı, hani seni buraya getiremezsem de ben oraya gelirim var ya, o misali, o gönül dokunuşunu getiremedikçe kendileri oraya getiriyor. Sonraki videoyu bir izleyelim hemen arkadaşlar. Devam edeceğiz. Hemen ilgili birimler, az önce görüntülerde gördünüz arkadaşlar, gidiyorlar böyle camı, kapısı, penceresi olan 4 dörtlük bir ev konforunda bir tane konteyner alıyorlar. Aynı konteyneri yerine koyuyorlar. Ve adam şu an orada yatıyor, kalıyor. Çünkü gitmiyor oradan, artık kafayı takmış, hayata mı küsmüş nedir bilemiyoruz. Hayat hikayesini bilemiyorum yani, işin iç yüzünü bilemiyorum. Ama oradan gelmeyince bu belediyemizin oluşturmuş olduğu bu sosyal belediyecilik anlamında oluşturmuş olduğu bu birimdeki arkadaşlar hemen böyle bir şey yapıyor. Böyle bir gönüle dokunuyor. Gerçekten çok duygulandım bunu öğrenince, bunu vakıf olunca duygulandım. Ve tabii ki kamuoyunun bunu da bilmesinde fayda var. Belediyemizin bazı eksiklerinin yanında bu gibi güzel şeyleri de var. Yani hatta ben biraz daha o şeyi zorlayınca oraya bazı şeyler gördüm. Yani birçok insanın hayatına gerçekten açık konuşayım. Ben Rize Belediyesi'nden yani tamam birçok şeyi yapmıştır, başarmıştır, etmiştir ama böylesine bir hayata dokunuş başarısını gerçekten beklemiyordum. Yani hani tahmin edebiliyoruz ya, bir insanın yeteneklerini biliriz. Tabii güzel yapmış olduğu şeyler var. Ben her zaman söylüyorum bu ekranlardan, belediyenin sosyal tesislerini kiraya vermemesi çok büyük bir avantajdır, çok büyük bir artıdır, çok büyük bir dik duruştur. Normalde kiraya verip daha iyi paralar kazanabilir. Ama belediyemiz bunları kiraya vermeyerekten ne yapıyor? Hem istihdamı elinde tutuyor, hem de bugün bir Ahmet'in sosyal tesisine veya işletmesine gitmekle Rize Belediyesi'nin sosyal tesisine gitmek farklıdır. Kendi evim gibi gidiyorum. Çoğu işte sosyal anlamdaki yaşantımı da gündelik sosyal ilişkilerimi en çok geçirdiğim mekanlar belediyenin mekanlarıdır. Çünkü benim, Rize Belediyesi benimdir. Milletindir. Bu anlamda bu tesisleri millete emanet etmenin her zaman başarılı olduğunu bu ekranlardan paylaşmışımdır. Sonra en çok kadın istihdamı yapan belediye başkanı olduğunu, belediye ekibinin, bu ekibin en çok kadın istihdamı yapan ekip olduğunu da, bu da çok önemli bir ayrıntı olduğunu da bu ekranlardan defalarca paylaştım. Ama ben bu anlamda böyle bir başarı, gerçekten bir başarı hikayesini tahmin etmiyordum. Bir de bunlar
tamamı belediyenin hiçbir imkanı kullanılmadan yapılması gerçekten apayrı bir olay. Tamamen iş adamlarımızın, işte durumu yerinde olan iş adamlarımızın organizasyonuyla, onların maddi destekleriyle bir 5-6 kişilik bir ekibin kontrolünde yapılmış bir hizmet bu, bir faaliyet bu. İşte belli insanlar var, sayısını vermiyorum, sayı çok önemli değil. Günlük ihtiyaçlarının karşılanması, işte ne bileyim kömür yardımı yapılıyor. Ama bunlar yapılırken şunu da gördüm, bunu da gördüm ki çok titizlikle davranılıyor. Gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. Yani hani klasik bir alışılmışlık var ya, muhtara verdik, muhtar al şu işte 20 ton kömürü sen köyündeki fakirlere veya mahallendeki fakirlere dağıt. Bu mantıkla yapılmıyor. Zaten biz bu yardımları zamanında eleştirmemizin sebebi bu mantıkla yapılmasından dolayıydı. Muhtar da sonuçta o da bir seçilen, o da bir seçim kazanacak, o da bir seçmeni var. Ama oradaki o fotoğrafı kendi lehine kullanabiliyordu. Yani kendi sanki yardım yapmış gibi veriyor. Çünkü kişi gördüğü yüzü bilir, gördüğü kişiyi bilir. Fakat bunları şu anda tamamen Rize Belediyesi bu kurmuş olduğu bu sosyal yapı ve o ekiple beraber tamamen kendi yürütüyor. Sorgulamalarını, gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını araştırmalarını, teslimatına kadar, kapıya teslimatına kadar tamamen sorulara bakacağım arkadaşlar. Sorulara bakacağım arkadaşlar. Belediyemizin bu anlamdaki bu hizmeti gerçekten çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum. Allah her kim burada katkısı, buraya destek veren iş adamlarımıza da teşekkür ediyorum. Ve bu şehrin iş adamlarını eleştiriyorum ya bazen. İşte bu konuda kriterim yoktur. Abi buralara vereceksiniz. Vereceksiniz diyorum. Verir misiniz demiyorum. Bu şehirden para kazanıyorsanız, bu şehrin ekmeğini yiyorsanız, bu sokaktan iş adamı olmuşsanız, bu sokaktaki çay bahçesinden topladığınız yaş çayı alıp satıp para kazanıyor iş adamı olmuşsanız, o zaman bu şehrin garibanların hakkı vardır bunun üzerine. Bu şehrin hakkı vardır. Bir vefa borcunuz vardır. Vereceksiniz abi. Bunu vereceksiniz. Bu insanlara, bu yoksullar da bizim, bu garibanlar bizim. Yazın çay bahçesinde çalışan, tarlasında çalışan bu yoksullar da bu garibanlardır. Hiçbir hali vakti olan gidip de orada çok bir emek vermiyor. O zaman o insanların vicdanın ve ahlakın hakkı vardır üzerinizde. Bunu vereceksiniz. Biz dillendirme görevini üstlenmişiz. Biz dillendireceğiz. Sizler de vereceksiniz. Tek tek şu bu diye isim saymıyorum. Verenlerden Allah razı olsun. Vermeyenlerin de vermesini diliyoruz, bekliyoruz. Öyle bir gücüm olsa, takip edebilme olanağım olsa takip de ederdim. Özellikle bazı isimleri çok yakından takip ederdim. Etmeye çalışacağım ama. Özellikle bazı isimlerin bu konuda yaptıklarını hani ekrandan paylaşmasak, evet onlara da şunu demem lazım. O arkadaşlarım da Allah razı olsun. Çoğu delinmesinden yana değil, dillendirilmesinden yana değil ki doğru olan da budur yani. Zaten doğru olan da budur. Ama verip de dillendirmeyen iş adamlarımız da var bu sokakta. Onu da belirtmek lazım. Şimdi Rize'de hiç gündemden düşmeyen bir konu var. Arkadaşlar. Bu bizim sağ olsun İbrahim Köroğlu sayesinde artık Sukolik olduk. Yani İbrahim Köroğlu'nun sayesinde Sukolik olduk. Hatta vatandaşlar öyle bir duruma geldi ki bugün hangi mahallede su kesintisi olacağını artık takip etmiyor. Rize Belediyesi'nin göndermiş olduğu SMS'lerden takip etmiyor. Veya belediyenin sitesinde bu tür çalışmalar duyurulur. Artık oradan takip etmiyor. Bizim İbrahim'den takip ediyor bunu. İbrahim Köroğlu'ndan takip ediyor. İbrahim bu konuda belediyenin sitesinden veya SMS'i gönderen o ekipten daha hızlı çalışıyor. Bu konuda bir görsel olacaktı galiba arkadaşlar. Evet. O görseli verelim ekrana. Sayın İbrahim'in sayesinde Sukolik olduk. Ya ben de merak ettim. Dedim ki kardeşim bu nedir? Yani bu İbrahim eski tanıdığımız bir arkadaşımızdır. İbrahim'i severim. Yani kalıbını da az çok biliriz. Kalibresini de biliriz. Bir bakayım.
Ya baktım yani buradan da İbrahim gerçekten sevdiğim bir arkadaşımdır. Karakteri dört dörtlük bir arkadaşımdır. Ama bu konuda anlayamadım. Eğer kişisel şeylerini bu derece hırs boyutuna getirmişse bu da İbrahim'e yakışmaz diye düşünüyorum. Buradan da şimdi biliyorum bana soru gelecek bir konuda bana ama o konunun detaylarını atsam inanın ki bana o konuda o yorumları yapan insanlar benim de yapacaklarımdan bugün yaptığımın 10 katını yaparlardı. Onun da zamanı var. Hani dedik ya acelemiz yok, yolumuz uzun, eğlene eğlene gideceğiz bazı konularda. Onun için problem yok orada. Onu da şimdi o gelecek olan sorulara da cevabını vermiş olayım bu vesileyle. Sonra bir de araştıralım bunu. Nedir bu kadar? Gittim baktım birçok çalışmayı yerinde gördük. Ya sevgili İbrahim, sevgili Rize'yle, sevgili kamuoyu. Şimdi bazısına görüyorum. Ya arkadaş belediye yeri geldiğinde eleştirilen isimlerden bir tanesiyim. Hatasına hata. Ama bir adamın bir konuda hata yapması diğer konudaki doğrusunu örtmez. Onu yok sayma pozisyonuna bizi getirmez. Doğruyu da görmek zorundayız. Eğer kamu adına bir şey yaptığımızı düşünüyorsak, kamu adına bu ekran önüne çıkıyorsak o zaman doğruları da görmek zorundayız. Ya 30 yıldır, 40 yıldır ben 49 yaşındayım aşağı yukarı 48-49 yaşındayım. Evet yaşımı tam bilmiyorum. Bildim bileli Rize'nin altyapısının yenilendiğine şahit olmadım. Yani neredeyse belki de 40 yıldır aynı borulardan çürümüş, paslı, kirli borulardan su içiyoruz kardeşim. Bu altyapının yenilenmesi lazım. Ve birçok noktada altyapı yenileniyor. Peki Sayın İbrahim, sevgili kardeşim, bak gerçekten sevdiğim insanlardan bir tanesi. Peki bu altyapıyı yenilerken su kesintisi olmadan nasıl yenileyeceğiz? Bunun formülünü üret, o zaman biz de önerelim. Diyelim ki bak arkadaşlar, ey belediye yetkilileri, ey başkan, başkan yardımcıları, su kanalizasyon müdürü, Sayın İbrahim Köroğlu'nun böyle bir projesi var. Biz bunu uygulayalım, hem altyapıyı yenileyelim hem de su kesintisi olmasın. Öneride bulunalım bari. Sevgili İbrahim, yani Allah aşkına su kesintisi olmadan bu altyapı nasıl yenilenecek? Nüfus arttı. 30 sene önce Rize'nin nüfusu 50 bindi. Şu an 100 küsür bin civarında merkezin nüfusu. İlçeleri katmıyorum merkezin nüfusu. Peki daha önce işte 3 parmak boruyla şehre şebeke suyu getirilmiş. Peki o 50 bin kişinin suyunu karşılayan o 3 parmak boru bugün 100 bin kişinin ihtiyacını karşılar mı? Karşılamaz. Sevgili İbrahim bu nasıl olacak Allah aşkına? Bak millet de artık tepki gösteriyor. Sevdiğim bir kardeşimsin. Senin eleştirme de hazmedemem. Ve bu gerçekten bu konu artık insanları da sıktı. Bizleri de sukolik yaptı. Hatta bugün yayına girmeden önce baktım ki su kesintisi var mı? Varmış yine. İbrahim'den öğrendim bunu. Sevgili İbrahim'den öğrendim su kesintisi varmış. Yani bu 50 yıllık işte bu borular, bu çürüyen, paslı insan sağlığı daha önemli değil mi? Nasıl değişecek bunlar kardeşim? Nasıl değişecek? Su kesintisi olmadan bunlar nasıl değişecek? Bir video vardı. Bir izleyelim onu. Bir izleyelim. Kim patladı ya? Oh oh oh. Nasıl patlaya bu arada? Değil mi? Ya tabii tabii o zaten patlak yanından atar. Ben normalde öyle kalıyor. Borular sağlam olsa, temiz olsa. Evet, İbrahim burayı da hiç kaçırmamış, es geçmemiş, değerlendirme fırsatı değerlendirmiş. Biliyorsunuz ki işte Rize merkezde eski postanın arkasında belediyenin orada ciddi bir yatırımı var.
işte kültür sokağı mı, kültür çarşısı mı diye ciddi yatırımlardan bir tanesi olarak değerlendirdiğim bir yatırım var. Ha, bu yatırımın boyutu tartışılır, konuşulur. O başka bir şey. O apayrı bir şey. Bir kenara bırakalım ama orada sonuçta ciddi bir yatırım var orada. İşte orada çalışma yapılırken altyapısı da yenilenirken işte bir iş kazası yaşanıyor. Su borusu patlıyor. Makine çalışıyor, su borusu patlıyor. Çünkü İbrahim bunu yayınlayınca baktım ki kardeşim ya bu nedir dedim. Rize'yi su bastı. Yani hatta ben ofisimizin bile dışarısına baktım, dedim ki ya arkadaş bir yerde bir sel mi olmuş? Büyük bir ana hat mı patlamış diye. Sonra işte çarşıda, sokakta, postanedeki sokakta bir iş kazası olduğunu görünce dedim ki ya şimdi yani insan gülse mi ağlasa mı? Çünkü yani iş kazasından insanlar ölüyor. İş kazasından neler yaşanıyor, neler oluyor. Arkadaşlar bunları hiç görmemişler. Bunları görmemişler. Ya bir altyapı çalışması yapılırken bir kepçe operatörü boruyu aldırıyor, su borusunu aldırıyor. Halle tabii ki su olacak ve orada kısa süreli bir sorun yaşanıyor. Yani yarım saatlik, bir saatlik bir sorun yaşanıyor. Bir saatte gideriliyor. Hemen orası temizleniyor, su yapılıyor, ediliyor. Ya bunu böyle sanki büyük sorun, belediye duyarsız, belediye umursamıyor, her tarafı pislik götürüyor. İşte veya su logar altyapı borusu patladı, her tarafı nokta nokta bastı gibi bir şey. Yani bu hiç hoş bir fotoğraf değil. Yani nasıl yapacak o zaman bu işler kardeşim ya? Belediye ile de eleştireceksek belediyenin eleştirilecek konuları var. Başka konular var. Belediyenin eleştirecek konuları var. Onlara hiç değinilmiyor. Ama arkadaş bak ben işte buna darlanıyorum yani. Onlara hiç değinilmiyor. Onlar hiç konuşulmuyor. Onlar hiç görülmüyor. Görülmesi gereken görülmüyor. Ama 40 yıllık çürümüş boruyu değiştirirken, bir değişim yapılırken biz yayından yayına geçerken bir boşluk oluyor. Bir reklam arası veriyorsun, derine geçiyorsun. Yani boru değiştirirken bir su kesintisi yaşanıyor. Abi kıyamet kopuyor. Yani şu anda baksan bizim İbrahim'le işte Rize'nin gündemini belirlemeye kalksak abi Rize'de şu anda tek bir sorun var. Tek bir sorun var. Su kesintileri. Başka sorun yok abi. Her şey dört dörtlük. Tek sorun su kesintileri. Ya etme kardeşim yani. Yani tamam abalıya vur ama hep de aynı yerden vurma. Hep de aynı yerden vurma yani. Bazen de ayaktan vur, kalçadan vur, ne bileyim kaştan vur, omuzdan vur. Adamın boşunu bulmuşsun. O da zoraki bir rahatsızlık. Boşunu bulmuşsun. Oradan vurup duruyorsun. Yani İbrahimciğim hani bir söz vardır. Kedi korkaktır ama duvardan yukarı çık böyle yaptığın zaman, sıkıştırdığın zaman dönüp de yapar, tırmalar seni diye bir söz vardır ya abi, hep aynı yere vurma. Yani bu su kesintileri, bu su olayı gerçekten kabak tadı vermeye başladı. Bu konuda hem kamuoyunun bilgisi olması için bu durumun, çünkü bu şekilde kamuoyuna bir konu yansıdı. Sanki başka bir sorun yokmuş gibi. Hem bunu düzeltmek adına, hem buradaki olayın esas sırrının, esas konunun anlaşılması adına, hem de sevgili İbrahim'in bu konuyu dikkate alması için bunu sizlere paylaştım. Şimdi bir tane fotoğraf vardı. Bir ekrana verebilir miyiz arkadaşlar fotoğrafı? Hemen yanındaki bir fotoğraf olacaktı. Arkadaş şu anda ekranda resmi görüyorsunuz. Bu resim bir marketin şeyi. İşte başka ilçelere gitmek için, işte Ambarlığa gitmek için, Dağbaşı'na gitmek için Fatih Mahallesi'ne, Çeyeli'ne, pazara liste yapmış abi. İşte Fatih Mahallesi'ne 3000 TL alışveriş yapman lazım. Ambarlık 7000 lira, Karayemiş 6000 lira, Sabaha Merkez 4000 lira, böyle kotalar koymuş. Bu alışverişleri yaparsam bu market bu ilçelere, bu mahallelere, bu köylere servis götürüyor. Götürüyor seni kardeşim. Şimdi adam da ne yapıyor? Bugün 3000 lira bir şey değil ki kardeşim. Ya şöyle bir şey değil. Ya işte tuvalet kağıdı alsan zaten 500 lira tutuyor. Bir de sigara alsan 600 lira. Yani bu rakamlar büyük bir rakamlar değil. Adam geliyor eşiyle çarşıda ihtiyaçlarını görüyor. Gidiyor X bir marketten de 3-4 lira evinin ihtiyaçlarını alıyor marketten. Ondan sonra serviste kapıya kadar götürüyor. Taksi tutsa dünya para verecek. Şimdi bu durumu, adaletten bahsediyoruz ya, hukuktan bahsediyoruz ya, işte hakların korunmasından bahsediyoruz ya. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı. Kardeşim bu olay bizim dolmuşçu esnafına, bizim taksici esnafına haksızlık değil mi? Yani oranın dolmuşçusu var, taksicisi var, işte ulaşım için
işte taksimetreyi almış, işte SRC belgesi almış, ona göre vergi veren, aracı ticari olduğu için biri 10 sigorta yapan, kasko yaptıran insanlar var. Bu insanlar zaten zor geçiniyor. Bu insanlar zaten ekmek parasını, ihtiyaçlarını karşılamak için zaten zorlanıyor. Bir de koca koca milyonlarla oynayan, trilyonlarla oynayan, birçok ilde şubesi olan bir marketler zinciri bunu yapınca bu taksici ne yapacak arkadaş? Bu dolmuşçu ne yapacak ya? Bu dolmuşçu ne yapsın? Ne yapacak bu insanlar? Bu taksici ne yapacak? Ve taksiciden bir dünya, dolmuşçudan, servis işte dolmuş şoföründen, taksi şoföründen bir dünya evrak istiyorsun, bir dünya prosedür istiyorsun ama marketçi alıyor bir servis arabası, koyuyor servis arabasını bu şekilde aynı zamanda da taşımacılık, işte ulaşım faktörünü kullanaraktan marketinin satışını, cirosunu artırmaya gidiyor, artırıyor bir taktik. Peki bu marketin yolcu taşıma belgesi, şu bu gibi bu unsurları bu arabasına alınmış mı? Alınmamış yani. Alındığına düşünmüyorum. Yani %100 eminim demiyorum ama alındığına düşünmüyorum. Diyelim ki almıştır belgeleri. Kardeşim bu marketler et satar. Bu marketler oyuncak satar. Bu marketler ne bileyim her şeyi satar. Keser satar. İnşaat sektörü marketlerde bunlarda. Kasap sektörü bunlarda. Gıda sektörü bunlarda. Manavcılık bunlarda. Şimdi dolmuşçuluğu da mı? O zaman tamam kardeşim kapatalım şehrin kasaplarını, manavlarını ve birçok yeri kapatalım. Kapatalım. Bu büyük marketler abi her şeyi yapsınlar. Taşımacılığı yapsınlar. Kasapçılığı yapsınlar. Oyuncakçılığı yapsınlar. Baltacılığı keser satsınlar. Her şeyi bunlar yapsın. Teslim olalım kardeşim bari. Teslim olalım. Yani gerçekten burada büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda çok da şikayetler geliyor bu konuda. Gerçekten çok da şikayetler geliyor. İhbaratlarımıza, WhatsApp hatlarımıza resimler atılıyor. İşte gelen arabaların şeyi atılıyor. Adam 2 kişi gelmiş. Ya bu dediklerimin belgesi var yani. Arşivleri, videolar var bizde. Vatandaş dolmuş şoförü, taksi şoförü bize atıyor. Yani işte adam almış işte 3 liralık bir alışveriş yapmış. Karısı, çocuğu, 3 kişiler. Fatih Mahallesi'ne bırakmış araba. Fatih Mahallesi 3.000 lira olması lazım. Oraya bırakmış. Değerlendireceğim soruları. Değerlendireceğim soruları arkadaşlar. Hepsini değerlendireceğim. Haklı olduğunuz taraflarınız da olabilir sizin. Ama bunun çözümü bunlar değil. Yani kesinlikle bunun da olmaması gerekiyor. Bu taksi, bu dolmuş, bu marketlerin artık ya bu dolmuşçuluk yapması, dolmuşlara bile el atması gerçekten çok dikkatimi çekti. Bu bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi dolmuşçuluktan başlamışken şöyle bir konuya da gelmek istiyorum. Ama gelmeden önce şu elimdeki şu belgeyi bir asmam gerekiyor. Evet, şurayı da görelim. Şimdi Rize Valiliğini biliyorsunuz. Rize Valiliği çok böyle organizasyonlar yapıyor. İşte daha bugün yeni bir organizasyon başladı Ayder'de. Ayder Enerji Forumu, yazın işte bir sürü organizasyonlar yapılıyor. Şuradan bir bakalım. Neler vardı bu yazın yapılmış olan bir organizasyonlar vardı. İşte gazeteciler geldi, Ayder'e götürüldü. Muhtarların vali himayesinde bir organizasyon yapıldı. Vali himayesinde yine onlar getirdi, Ayder'e getirdi. Bütün bu ulaşımlarını, bütün bu sevkiyatları, bu ulaşımları işte Rize Valiliği ihalesiz bir şekilde ETFA bir kontrol, evet ETFA biliyordum, kontrol etmem gerekiyordu. ETFA turizme veriyor. Ya arkadaş, yani Rize'de bir sürü turizm iş yapanlar var. Bu yani böyle bir şey varsa, böyle bir pasta varsa, böyle bir şey varsa bunun arkadaşlara bölelim yani. Diğer insanlar da ayakta kalsın. Biz tekelleşmeye karşıyız. Gruplaşmaya karşı çıkıyoruz. Yani aylardır, yıllardır, 2 yıldır biz bu yayınları yapıyoruz. Hedefimiz, amacımız zaten bu. Anlatmaya çalıştığımız mesele bu. Yani valilik bir sürü organizasyonlar yapmış. İşte sağa sola gelen insanlar gidip götürüyor. Bunların taşıma şeyi var. Bunların organizasyon yapılan yerden otele taşıması, götürülmesi. Bu işte öyle. Yani şunu söyleyeyim size. 100 bin, 200 bin TL gibi bir rakam dönmüyor. Çok büyük rakamlar dönüyor bu işte. Çok büyük rakamlar dönüyor. İşte valilik himayelerinde, yine valinin himayesinde
sponsor olduğu işlerden bir tanesi Gastro Rize günleri. O gelen yemek şeflerinin götürülmesi, onlar Ayder'e götürülüyor şu. Ya bir sürü organizasyon var arkadaşlar. Bir sürü organizasyon ve bu işte çok ciddi paralar dönüyor. Yani öyle 200 bin, 300 bin TL gibi bir rakamlar değil. Kat kat üzerinde bir paralar dönüyor. Ve bütün bu işlerin taşımacılığı hepsi tek bir firma Etfa Turizm'e veriliyor. Rize'de bu iş yapan bir sürü arkadaşlar var. İrili ufaklı otobüsler olan arkadaşlar var. Bu Etfa Turizm'in yani araç durumunu da bilmiyorum yani. Bilmiyorum araç durumunda ama çok böyle bir araç filosu olsa illa görürdük şehirde. Görmedim yani böyle bir araç filosu olduğunu, çok böyle 3-5'in yani 3-5'in bile üzerine bir arabası olduğunu tahmin etmiyorum. Bilmiyorum, tahmin etmiyorum. Şimdi bu şeyler, şimdi diyeceksiniz ki kardeşim bu konu yine CİMER'e yansımış bir konu. CİMER'e şikayet edilmiş, belli mercilerle paylaşılmış, dile getirilmiş bir konu. Ama maalesef bazı şeyleri söylesek yani inanın ki belki de sıkıntı yaşarız ama başka bir şey için söyleyeyim bunu. Şunu başka bir şeyde gördüm. Yanlış bir adam, yanlış bir şey, bir olay. Diyor ki ne yapayım kardeşim diyor. Bana diyor yukarıdan talimat gelmiş. Ben ona vereceğim bu işi. Bana yukarıdan talimat gelmiş. Yani yapacak bir şeyim yok. Yapacak bir şeyim yok yani talimat gelmiş. Yani acaba insanda bu eşitliğin adına, bu adaletsizliği gidermenin adına Rize'deki diğer taşıma firmalarımızın önlenmesi, korunması adına, bu adalet adına ben bu konuyu gündeme getirmek zorundayım. Çünkü diğer firmalarda bizim, hepsi bizim. Biz Edvatur'a veya şuna veya Retur'muş, şuymuş, buymuş değil. Yani hiçbirini tanımam ben. Ve hiçbiriyle bir bağlantım yok. Biz sadece istiyoruz ki böyle bir pasta var mı? Yani işte milyonluk, trilyonluk işler, paralar dönüyor mu? Evet kardeşim, bölün gücü dahilinde. Buradan o firmada bir nasibini alsın. İşini dürüst yapan, takip eden insanlar diğeri de alsın. Edva da alsın ama bir kişiyi ısrarla adamın otobüsü yok, iş ona veriyoruz. Trabzon'dan otobüs çağırıyor. Araç kiralıyor, örnek veriyorum. Trabzon'dan araç kiralıyor. Burada Rizeli, benim diğer Rizeli kardeşim, Rizeli arkadaşım, benim Rize'min çocuğu, arabalar orada yatıyor. Garibim hesap ediyor ay sonu araçların sigortasını nasıl yaptıracak? Onu hesap ediyor. Yazık, günah değil mi yani? Rize'nin parasını böyle bir kişinin tek eliyle başka yerlere göndermek durumunda kalıyoruz. Ama diğer tarafta Rize'li bir tane kardeşimizi, Rize ufak ya, devamlı söylüyoruz. Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, 2 tane caddesi olan küçük bir yer. Yarın şehirde karşılaşıyoruz ya. Hep bu insanlarla karşılaşıyoruz. Küçük bir şehir. Diğer arkadaşım orada hesaplıyor ay sonu ofisinin kirasını nasıl verecek. Oysa onun önündeki ekmek oradan alınmış, onun yaşam alanı daraltılmış, ekmek önünden alınmış ve o ya işte kirasını nasıl vereceğini veya ay sonu arabalarının sigortasını nasıl yaptıracağını hesaplaya dursun. Ama diğer taraftan da bir firmayı korumak için ihaleleri, işleri tek bir firmaya verelim. Bu konunun takipçisi olacağız arkadaşlar. Bu konunun takipçisi olacağız. Bu konuyla ilgili önümüzdeki hafta eğer ki gereken yapılması sağlanmazsa ona göre tekrardan değerlendireceğiz. Biz bu işin, bu taşıma işinin eşit ve adaletli bir şekilde bütün Rizeli taşımacı firmaların korunmasını istiyoruz arkadaşlar. Tek bir firmanın değil. Hepsinin korunmasını istiyoruz. Hepsinin korunmasını istiyoruz. Hepsinin eşit şekilde güçleri dahilinde pastanın, ekmeğin bölünmesini istiyoruz. Onlara da çocuk bakıyor. Onların yanında çalışan şoförler de ailelerini geçindiriyor. Bu adalet çok önemlidir. Bu adalet çok önemlidir. İşte sonra geç kalınmış adalet adalet değildir diye bir söz var ya. Sonra 3-5 yıl sonra bu adaletin çok bir şeyi yok. Hükmü yok. Şimdi kısa bir videomuz vardı arkadaşlar. Bir izleyelim onu. Ay gençler var ya, gençlerin hali hiç hal değil ya. Ben çok üzülüyorum. Kaç yaşındalar Allah bilir ya. Rica edebilir miyiz? Yani biz tanımıyoruz kişileri de, sokakta bir kriz geçiriyorlar sanırım yani. İki kişilerde. Yok, Madde muhtemelen. Bulunmuş olabilir diye düşünüyorum. Saat çektim. Evet.
Bakın arkadaşlar, bu video İstanbul Pendik'ten alınmış bir video. Ama tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bakın, bunları söylemekten ama bıkmayacağım. Bezmeyeceğim, yorulmayacağım. Ben inat bir adamım. Evet, inat bir adamım bazı konularda. İyiyimdir ama bir konuda inat ettiğim zaman da oradan asla vazgeçmem. Bu konuda inat ettim. Bu uyuşturucu konusunda inatla davranıyorum. Ta ki bir şeyler görülene kadar, bir şeyler fark edilene kadar inatla davranacağım, inatla gideceğim. Şimdi bu görüntülerin aynıları Rize'de var. Görüntüleri de var. Ama Rize, dedim ya, Rize küçük yer olduğu için bunları yayınladığımız zaman olmaz, olmuyor. Farklı sorunlar çıkıyor ortaya. Niye? Ya o kızın anası vardır, babası vardır ve o delikanlının belki de amcası durumunu bilmiyor. Ya o delikanlı zaten yaptığı işten kendinin de haberi yok. Kafası yerinde değil ki. Ertesi gün o videoyu izlet, ona kendinden utanır. Bundan da eminim. Ondan dolayı biz bu Rize'deki materyalleri kullanamıyoruz. Rize küçük yer olduğu için. Ve çevre illerden biz görüntü alıyoruz. Görüntüler paylaşıyoruz ki anlayın bunu. Bunların aynıları Rize'de de var. Çocukları görüyorsunuz ya. Kadın ağlıyor orada, görüyorsunuz ya. Yani gerçekten bu konuda işler acısı bir durum var ya. İşler acısı bir durum var. Bir mesaj gelmişti bana. O mesajdan şimdi bazı insanları da anlamıyorum. Bugün bir kişi şey yapıyor işte mesajda dedikodu gibi. Ya arkadaş ya, adam bana sevgili o mesajı bana atan arkadaşım kimdi şu an hatırlamıyorum ama yani o mesajdan beraber bana neyin belgesini gönderdiğini biliyor musunuz? Hangi videoyu gönderdiğini biliyor musun? Ya bir de şunu anlamıyorum. Yani adam uyuşturucu konusunda kalkmış beni karalamaya ve benim o uyuşturucu konusundaki söylediklerimi pasifize eden bir yorum yapmaya kalkıyor. Abi hayırdır yani, uyuşturucuyu mu destekliyorsunuz? Anlamıyorum. Hani diğer konuda Ahmet'i eleştirmişizdir. Örnek veriyorum. Siz de Mehmet'in arkadaşısınız. Tabii ki siz de Mehmet'i savunacaksınız. Yani doğruluğuna, eğriliğine bakmazsınız ki tabii ki adamını savunacaksın. Onları anlıyorum, baş tacı yapıyorum. Bak onlara kesinlikle bir şey demiyorum. Ama adam uyuşturucu konusunda beni dediklerimi pasifize etmeye çalışıyor yorumla. Oradaki giden akşatın dengesini bozmaya çalışıyor. Yani insanlar merak ediyor. Allah Allah, hayırdır yani, uyuşturucu mu destekliyorsun yani? Yani uyuşturucunun şu anda iki evden birine girdiğini, insanları mahvettiğini, ocakları yıktığını, perişan ettiğini bütün alem biliyor. Ama kimse dillendirmiyor, ne hikmetse kimse dillendirmiyor. Arkadaş, ben gazeteci arkadaşlar da anlamış değilim. Yani bu konu popülist bir konu değil. Bu konu izlenme getirecek bir konu değil. Bu konu tıklanma getirecek bir konu değil. Doğru. Arkadaş hep bu işin siz tıklanmasından, Google'dan tıklanmalarından para alma tarafından mısınız ya? Ayıptır, Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun ya. Bu sokakta yaşıyorsunuz ya. Sizin de çoluk çocuğunuz var ya. Sizin de bu sokakta eşiniz yaşıyor, çocuğunuz yaşıyor, kızınız yaşıyor ya. Bu sorun Şenol'un sorunu değil. Bu sorun bir kişinin sorunu değil. Toplumun sorunu ya. Sokağın sorunu ya. Hepinizin bu sokakta çocukları var kardeşim ya. Bu uyuşturucu konusunda ya. Bakın bazı şeyleri dersem yani inanın ki bazen nasıl anlatacağımı düşünemiyorum ya. Geri ilgili kurumu söyleyeyim size ya. 13 yaşında uyuşturucuya düşüp uyuşturucunun paralelinde fuhuşa düşüp devletin korumaya aldığı çocuklar var. Konuşturtmayın beni daha fazla. Biz ikiye anlatmıyoruz. Terbiyesi de çıkmış oradan bana ya bir mesajı paylaşıyorsun, işte dedikodu yapıyorsun gibi bir kelimeyle yorumda bakıyorum ki haberi pasifize etmeye çalışıyor. Hayırdır? Ben bu işlerin döndüğü yerleri biliyorum. 3 tane kafede dönüyor. Birisi merkezin noktalarında. Burada ben döndüğü yerleri biliyorum. Ve bir gün inşallah ikna edebilirsem bu işlerin içerisinde kullanılmış birçok şeyi bilen bir çocuğun da yüzünü buzlayarak burada size konuşturacağım. O gün isim vereceğim ben o çocuğa. Hangi 40 yaşında adamlar bu sokakta 15 yaşında kızlarla yatmış diye. Bakalım ki çocuğun kim nereye kaçacak. Kaçsa geri arayacaklar. İnşallah başarırım onu. Buradan söyledik, inşallah tedbir olmaz veya başka bir şey olmaz. Çünkü onlar herkes birbirini, hani bir söz var ya, hazıyı tekkede dekkede bulur diye, o isimler birbirleri tanır, bilirler yani. İnşallah bu kelimemin dibi sorgulanmaz yani. Bir anlık canlayan şeyle bunu telaffuz ettik. Evet, abartmıyoruz, anlatmıyoruz, iftira atmıyoruz. Devlet de biliyor bunu. Emniyet de biliyor bunu. 40 yaşında olup da bu sokakta 15 yaşında kızla yatan adam var.
16 yaşında çocuk yatan adam var. Ama suç değil. Çünkü şikayetçi değil. Kız erkekten şikayetçi değil. Erkek kızdan şikayetçi değil. Polise gidip de yatak odasından nöbet tutamaz ya adamın ne yaptı diye. Ama yan yana oturuyor. Kolunun altına almıştır, almamıştır. Örnek veriyorum buraları. Polisin bir şey diyemiyor çünkü şikayet yok. Belki kızı bir şey diyemiyorsun ama biliyor, onlar da biliyor onu. Herkes biliyor bunu. Ama şikayet olmayınca tabii ki bir şey yapamıyor. Şimdi bak adam bana şey yapıyor. Bak bugün belgesiyle bir şey gönderiyor bana. Bunu da paylaşmam gerekiyor sizinle. Şöyle paylaşmam gerekiyor. Şimdi çocuklar çoğu şey yapıyorlar arkadaşlar. Bu tarlada burada yetişen kendine bu ota kimyasal karıştırarak içiyorlarmış tedarik etmek için. Ve bugün hani ben bugün bir video yayınladım dedim ya, dedeman tarafından geliyor bu uyuşturucu. İşte bu konuları bilen bir arkadaş da işte bu uyuşturucu nakliyatını yapanlar mesela o dedemanın alt çevirme olan yolun arka tarafında bir yol var. Nadir çevirme olur orada. Genelde de GBT sorgulaması yapılır o üst yolda. O tali yolu kullanıyor. Bir de bu oftan bir yol varmış. Dağdan gelen bir yol varmış. O yolları adamlar keşfetmiş. Yani dağlardan, köylerden gelme tali yollar kullanılıyormuş bu uyuşturucu sevkiyatında. Bu konuda çok ciddi emek vermiş, ciddi çalışmalar olan, bu çalışmalarda benimle paylaşan bir abimizin bu çocuklarla bu kişilerle ilişkisi iyi olan bir abimizin etmiş olduğu döneleri, verileri bizimle paylaşıyor. Paylaştığı veriler. Şimdi arkadaşlar bu arada buradan Şaban Şimşek Hoca'ya da bir hani eski benim izleyicilerim çok eski takipçilerim bilir. Katarakçı diye zaten çünkü göz doktoru iyi katarak ameliyat yapan bir katarakçı bir doktorumuz var Şaban Hoca. Ya arkadaşlar yani bu Şaban Hoca bu Rize'den bir türlü şey yapamadı. Rize siyasetinden elini ayağını çekmedi. Bu Şaban Hoca'nın özelliği devlet hastanesinde oturur, devletin mesaisinin içerisinde kitap yazar, sabah penceresine konan martileri simit yedirir. Böyle bir kişi devletin mesaisinde kitap yazar ama üstü kapalı tabi lafın nereye gittiğini anlıyoruz. Üstü kapalı isim vermeden Cumhurbaşkanı'nı eleştirir. Rizeli siyasetçileri eleştirir. Anlamıyorum yani el altından bürokrata sopa gösterir. Boş kaldığı zaman yani ben hocam yani sevgili hocam boş kaldığın zaman ben sana bir tavsiyem var. Eğer çok sıkılıyorsan boş kaldığımı bu Osmancan'ı çağır. Et bir ameliyat gönder. Yani ya da camın önünde konan o martileri simit yedir. Bunlarla ilgilen. Bir bırak Rize siyasetini. Bir bırak Rize'nin bürokratına el altından sopa göstermeyi. Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta yine benim klasiklerimin arasında şöyle bir konu var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu tefecilik konusu diye bir konum var. Evet. Kantini konuşmadın. Konuştuk arkadaşlar. Hastanenin kantin fiyatlarının fahiş olduğunu programdaki giriş bölümünde biz belirttik arkadaşlar. Şimdi tefecilik konusu benim yine sürekli böyle periyodik çalışmalarım arasında olan bir konu. Geçtiğimiz hafta ben bu konuya hiç girmeyince çeşitli düşüncelere meyliyet verdik. Öyle gördüm bir takım şeylerden, yorumlardan. Yani sanki şey yapmışız gibi. Hayır, ben tefecilik konusunda dediğim gibi bir noktaya gelene kadar dediğim bu konuda sonuç alana kadar gideceğim. Tefecilik konusu asla uyuşturucu gibi vazgeçmeyeceğim konulardan bir tanesi. Ama bir çizgi çizmem lazım. Şimdi biz tefecilik işine nereden girdik? Şuradan girdik. Devlet kurumlarında, bazı devlet kurumlarındaki yetkili kişileri ağına alıp veya onları yanına alıp onlarla beraber dümen tutarak bu gibi illegal işleri, bu gibi işte fahiş fiyatlara araba satımı, daire satımı alın edin bu işlerle uğraşarak devleti zarara uğratıp kamuyu zarara uğratan veya kamu gücünü, devletin vermiş olduğu bu gücü bu işte
kalkan kullanan bir yapıdan yola girdik. Biz hedefimiz, derdimiz bu yapı. Yoksa Ahmet Mehmet'ten borç almış, Ahmet Mehmet'in parasını vermemiş, bu bizi ilgilendiren çok bir konu değil. Ama maalesef biz bu işte uğraşırken kendimizi böyle şey bulduk, ikili ilişkilerin ortasına bulduk. Bizim derdimiz bu değil. Yani 30 milyonluk, 40 milyonluk, 50 milyonluk malı 15 milyona kapatıp bu işte devlet kademelerini veya devlet kademelerine belli yerlerden işte güç alıp destek alaraktan maddi manevi, maddi demeyelim, manevi, maddi görmedik, manevi güç alaraktan işte onu sağlayan isimler var. Biz bu işin peşindeyiz. Yoksa Ahmet Mehmet'te olan borcu almış, bilmem ne yapmış, bunlarda değiliz. Hatta öyle ki yanlış değilsem, belki bürosunu yanlış söyleyebilirim ama cinayet bürodan bir kişi sanal bahise düşüyor. Kumara kapılıyor internette. Sanal kumara kapılıyor. Ve bir tefeciden 1,5 milyon lira borç alıyor. Bu kişi açığa alınmış bir isimdir. Açığa alınıyor. Yani bu dediğim belgeli bir durum. Açığa alınıyor. İşte bir tefeciden 1,5 milyon civarında bir borç para alıyor arkadaşlar. Biz bunların şeyindeyiz, peşindeyiz. Yoksa adamın parası yok. Faiz vermeye razı olmuş. Gidiyor X kişiden bir araba almış. İşte gençlik hevesi veya başka bir şey veya bir planı var, bilmiyorum artık. Biz orada değiliz. Ama kendimizi buraya bulduk. Bu pozisyona bulduk biz kendimizi. Bu da beni şahsı adıma, yayın politikalarım adına artık beni rahatsız edici boyuta geldi. Rahatsız edici boyuta geldi. Ben bundan çok ciddi anlamda rahatsızım. Tabii ki toplumun büyük bir kitlesini de aynı daire içerisinde mağdur edilmiş olaylar vardır. Yani bu kişi yani bir Ahmet'e Mehmet'e araba satmamış da böyle toplumun belli bir kesimini mağdur etmiş durumlar vardır. Biz onlar da ilgi alanımızdadır. Onlar da ama böyle tek tük olmuş munferit dediğimiz pozisyon tabii ki bu bizim ilgi alanımızda değil. Biz buna nereden girdik arkadaşlar? Biz buraya nereden girdik biz bu konulara? Biz aslında çok güzel yolumuzdan gidiyorduk ama bu işlerde zeki arkadaşlar çok. Burayı böyle gören zeki arkadaşlarımız ne yaptı? Biz önce Sedat Güler isminde bir arkadaşımızın mağdur olduğunu, onda da şu, biz de insanız, bizim de duygusal yanlarımız var. Kızı üniversite sınavına çalışırken evine haciz işlemleri yapıldı. Kız üniversite sınavına çalışırken evine haciz işlemleri yapıldı. Biz bundan, biz de insanız, biz de kız çocuklarına düşkünüm, beni yakını tanıyanlar bilir. Buradan biz bu konuya giriş yaptık. Ne oldu? Dedik ki ya işte beni Muzaffer Torlak işte mağdur etti deyince biz buraya işledik. Sonra şunu da söyledim ya arkadaşlar, bu işte kimse haklıyım ve haksızım diyemez. Yani böyle çok ilginç bir yapı var. Kuyruklar birbirine bağlanmış ilginç bir yapı var. Sonra Muzaffer Torlak bize temas etti. Dedi ki kardeşim hayır dedi ya. Beni o adam da beni kendi etmese bile dolaylı yoldan onun evrakları üzerinden ben mağdur edildim. O zaman benim de haklarımı savun dedi. Tamam doğru. Biz orayı değerlendirince, biz o isimleri zikredince o isime söz hakkını vermemiz lazım. Söz hakkı verdiğinde baktık ki evet arkadaş bu adam mağdur. Öyle ki beni de şu mağdur etti. Biz buraya da işledik. Hatta ben de mağdurum dedi. Niye mağdursun? İşte Resul Güngör beni mağdur etti dedi. Tamam. İşledik biz bu konuyu. Bakın şimdi biz mihrabımızdan çıkıp nereye doğru gidiyoruz? Tamam. Sonra işte Resul Güngör geldi kardeşim. Dedi ki tamam. Arkadaşa ben 4 tane araba sattım. Bir tanesinin parasını ödememiş. Bir tanesinin parasını ödememiş. Tamam. Çünkü onun da söz hakkı var. Ona da söz hakkını vermek zorundayım. Dedik ki herkese söz hakkını vereceğiz. Geliyorum yavaş yavaş. İşte sonra şu diyelim ki adam da mantıklı bir soru soruyor. Tamam kardeşim diyor. Mantıklı bir soru. Şu çekte benim ismim var. Yani şöyle. Şenol Öksüz'de ismim var bu çekte. Ben bu çeki bankaya veriyorum. Diyorum ki bu çeki bana tahsil et diyorum. Takasa koyuyorum onu. Ticaretle uğraşanlar bilir. Takastayken bankada bunu kaşeliyor. Diyor ki bu çekin karşılığı yok. Veriyor bana artık bu kağıt parçası. Benim elimde borcumu güvence altına alan bir kağıt parçası. Bu çekleri Muzaffer Torlak diyor ki bana verdi. O da diyor ki kardeşim bu çeki verdim diyor ben. Tamam kabul diyor verdim. Peki diyor altına diyor işte mesela Muzaffer işte ciro yapmış. İcra vermiş beni diyor. Beni icra vermiş. Çekil sahibime beni. Ben kendimi beni icra vermesi için bunları niye vereyim ona diyor.
böyle bir iddiada bulunuyor. Hadi diyor çeklerim diyor işte izinsiz bir şekilde izinsiz eline geçmediyse o zaman niye 5,5 yıl hapis cezası aldı diye o da kendini savunuyor. Tabii ki burası yargının işi. Ama bakın biz devletin içerisindeki yapıdan bir birimdeki üst düzey bir yöneticinin bir kişiyle beraber girip tahsilat yaptığı bir pozisyonlardan kendimizi biz nereye bulduk? Hangi pozisyona bulduk? Biz adeta olduk bu ikili ilişkilerin cemaat adamı gibi. Bu tabii ki hem izleyicilerimi çünkü ikili ilişkiler farklı hem izleyicilerimizi hem bizi rahatsız etmeye başlayan bir durum oldu. Sonra bakın ben bu ekrandan çağrıda bulundum. Dedim ki canlı yayında işte biz tarafları bir araya getirmeye razıyız, hazırız dedik. Bir çağrıda bulunduk. Şimdi hemen arkasından benden şöyle bir şey beklenmiş yani kamuoyunda gördüm. İşte hemen ertesi gün hayır kardeşim zaten şu anda Resul Güngör zaten şehir dışında yurt dışında biz önümüzdeki hafta böyle bir baskı bir mobbing bir şey Ömer Öztürk beni aradı evet ben canlı yayına gelirim zaten bu kadar ilişkinin arasında biz Ömer konusunu farklı işlemiştik. Yani alacağını vereceğini değil. Biz sadece Ömer'in bir takım iddiaları vardı. Bir taksi beni takip etti, tehdit etti. Biz tehditte de karşıyız. O kısımla ilgilenmiştik. Yoksa işte Ömer sıkışmış, gitmiş arabasını satmış veya satmamış. Biz o tarafında değildik bu işin. O tarafında değildik arkadaşlar. Ama bir şekilde içinde bulduk kendimizi. Bir şekilde süreç, yol buraya gitti. Evet tabii ki biz mağdurun haklarını savunalım. Mağdurları ama bu yargı zaten bu konuda işliyor. Yargı zaten gerekeni yapıyor. Ama şunu söylüyordum. Bu ekran çağrısı için evet ertesi gün Ömer beni aradı. Kardeşim ben gelmeye razıyım. Hazırım. Ben gelirim dedi. Ama bizden baktık ki çünkü birkaç defa önüme geldi. Burası çok iyi takip edilmiş demek ki. Biz çağrımızı yaptık ama bir hafta sonra biz önümüzdeki hafta böyle bir açık oturumu bu mümkün mü zaten? Yani böylesine birbiriyle hukuk önünde karşı karşıya gelmiş isimleri şöyle 2 günde şurada bir araya toparlayıp da şu ekran önünde konuşturmak öyle kolay bir iş mi? O zaman kolaysa buyursun imkan benden yapacak olan güçteki arkadaştan. O zaman niye çağrıda bulundun diyeceksin. Tabii ki bulunacağım arkadaşlar. Bulunurum, uğraşırım, yapmaya çalışırım. Ama yaparım ama yapamam. Ben çağrımı buradan dile getirdim. Arkadaş aradı beni. Diğeri aradı. Ben gelmek isterdim ama şuradayım. Önümüzde bu süreç işliyor. Belki bir hafta sonra, belki 2 hafta sonra bunu yapacağız. Veya bir şekilde olayı bu noktaya getireceğiz. Ya ilginç bir şey yani bana bu iş şunu tüm kamuoyunun bilmesi lazım. Söylüyorum ve bitiriyorum. Şimdi bütün Rize kamuoyunun bizim takipçilerimizin şunu bilmesi lazım. Biz ikili sorunlar eğer topluma yansımışsa tabii ki değerlendiririz. Tabii ki dillendiririz. Tabii ki savunuruz. Elimizden geleni yaparız. Ama biz tefeciliğin esas olan kısmı ben bu isimlerde hiçbirinin tefeci olduğunu söylemedim. Hepsi bir yerde mağdur bir yerde mağdur etmiş. Zincirleme. Yani ben yönetmenime borcumu ödememişim. O da gitmiş şunu ödeyememiş. Zincirleme bir burada bir şey var. Çöküş var. Bu farklı. Bu farklı. Ama dedik ya burada bilgisi, belgesi mevcut. Bilgisi, belgesi mevcut. İşte adam devlet kademesinde işte devlette görevli polis memuru 1,5 milyon para alıyor. Tefeciden sonra açığa alınıyor. Diğeri işte bir şeyle beraber dümen tutuyor. Sonra işte bir banka müdürü bir müteahhitle beraber dümen tutuyorlar. Satışı yapılmış bir daireye kredi çıkartıyorlar. O bankanın müdürü açığa alınmış. Biz devlet kurumlarından bu işlerle dümen tutanların tefecilik sisteminden parasını çalıştırmak için belli bir verip parasını çalıştıran devlet memurları var. Kişiler var. Biz onların peşindeyiz. Tefeci benim için onlardır. Biz onların peşindeyiz. Onlarla uğraşıyoruz. O yapıyı çökertmeye çalışıyorum. O yapıyla yoksa adam arabanın galerine koymuş arabayı 1 milyonluk arabayı 1,5 milyon satıyor kardeşim. Zaten evra namus bunu kabul etmişsin. Burası çok bir tefecilik konusunda tabii ki tefeciliğe girer. Haksız kazança girer. Ama esas şey değil, zirve değil bu.
Zirve değil. Yani adam 80 bin lira, 80 bin TL memur maaşıyla 20 bin dolar, 2000 euroluk özel kulübe üye olmuş. Bu nereden sağlamış bunu? Hangi iş adamına yol vermiş? Hangi iş adamına nasıl bir satışlar sağlamış? Kolaylıklar sağlayarak bu paraları elde etmiş. Bunlar bizim için çok daha önemli, çok daha kıymetli, çok daha değerli bunlar bizim için. Evet, haftaya çarşamba günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinize gönülden hayırlı akşamlar diliyorum.